Merhaba değerli dinleyiciler. Mistik Olaylar podcast'imizin bu özel bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizleri 17. yüzyıl New England'ına korku ve paranoyanın hüküm sürdüğü karanlık bir döneme götüreceğiz. Konumuz Salem Cadı Mahkemeleri. Bölüm 1. Olayların başlangıcı. Yıl 1692. Yer Massachusetts kolonisinin Salem köyü. Soğuk bir Ocak günü Puritan papaz Samuel Paris'in evinde tuhaf olaylar meydana gelmeye başladı. Paris'in 9 yaşındaki kızı Betty ve 11 yaşındaki yeğeni Abigail Williams açıklanamayan nöbetler geçiriyordu. Çığlıklar atıyor, kendilerini yerlere atıyor, anlaşılmaz sesler çıkarıyorlardı. Kısa süre içinde köydeki diğer genç kızlar da benzer semptomlar göstermeye başladı. Doktorlar bir açıklama bulamayınca köy halkı doğaüstü güçlerden şüphelenmeye başladı ve böylece Amerikan tarihinin en karanlık bölümlerinden biri başlamış oldu. Bölüm 2. Suçlamalar ve tutuklamalar. Baskı altındaki genç kızlar sonunda 3 kadını cadılıkla suçladı. Papaz, Paris'in Karayipli kölesi Tituba, evsiz dilenci Sarah Good ve yaşlı dul Sarah Osborne. Bu suçlamalar köyde bir paranoya dalgası başlattı. Tituba sorgulamalar sırasında suçlamaları kabul etti ve daha fazla cadı olduğunu iddia etti. Bu itiraf zaten gergin olan atmosferi daha da elektriklendirdi. Kısa süre içinde suçlamalara katlanarak arttı. Komşular, komşularını, hatta aile üyeleri birbirlerini suçlamaya başladı. Yerel yetkililer suçlananları yargılamak için özel bir mahkeme kurdu. Cadı mahkemeleri olarak bilinen bu süreç, adaletin en temel ilkelerini hiçe sayıyordu. Suçlananlar kendilerini savunma hakkına sahip değildi ve kanıt olarak gözle görülmeyen deliller kabul ediliyordu. Bölüm 3. Mahkemeler ve infazlar. İlk infaz 10 Haziran 1692'de gerçekleşti. Rich Bishop adlı bir kadın Salem'deki Gallow tepesinde asıldı. Bunu diğerleri izledi. Temmuz ayında 5 kişi, Ağustos'ta 13 kişi, Eylül'de 8 kişi daha idam edildi. Bu infazların en trajik olanlarından biri 71 yaşındaki Rebecca Nurse'un idamıydı. Nurse toplumda sevilen ve saygı duyulan bir figürdü. Jüri ilk başta onu beraat ettirdi ancak Vali William Phillips'in baskısıyla karar değiştirildi ve Nurse idam edildi. Belki de en ilginç vaka, Giles Corey adlı 81 yaşındaki bir çiftçinin vakasıydı. Corey suçlamaların reddettiği için peine forte et dure adı verilen bir işkence yöntemine maruz bırakıldı. Göğsüne ağır taşlar yerleştirildi ve suçunu itiraf etmesi istendi. Corey son nefesine kadar direndi ve daha fazla ağırlık diyerek can verdi. Bölüm 4. Hisleri sona eriyor. 1692 yılının sonlarına doğru cadı avının kontrolden çıktığı açıkça görülmeye başlandı. Vali Phipps'in karısı da dahil olmak üzere üst düzey kişiler suçlanmaya başlanınca yetkililer durumu müdahale etme gereği duydu. Ekim ayında Vali Phipps mahkemeleri feshetti ve kalan sanıkların serbest bırakılmasını emretti. 1693 yılının Mayıs ayında tutuklu kalan son cadılar da serbest bırakıldı. Bölüm 5. Olayların ardından. Salem cadı mahkemeleri sona erdiğinde 19 kişi asılmış, 1 kişi işkenceyle öldürülmüş ve en az 5 kişi hapishanede ölmüştü. Yüzlerce kişi tutuklanmış ve hayatları mahvolmuştu. Peki bu korkunç olaylar nasıl gerçekleşti? Tarihçiler ve psikologlar yıllardır bu sorunun cevabını arıyor. Bazı teoriler şunları içeriyor. Ergot mantarı zehirlenmesi. Bazı araştırmacılar çavdar ekmeğinde bulunan bir mantarın halüsinasyonlara neden olmuş olabileceğini öne sürüyor. Toplumsal gerilimler. Salem'deki Püritenlerin katı yaşam tarzı ve dini inançları baskı altında bir toplum yaratmıştı. Politik çekişmeler. Bazı tarihçiler olayların arkasında yerel aileler arasındaki güç mücadelelerinin olduğunu düşünüyor. Kitle histerisi. Modern psikologlar olayları bir tür kitle histerisi olarak görüyor. Salem cadı mahkemeleri
bize toplumsal paranoya ve adaletsiz yargılamaların tehlikelerini gösteren trajik bir ders oldu. Bu olaylar Amerika'nın hukuk sisteminde önemli reformları yol açtı ve cadı avı terimi haksız zulüm ve takibatı tanımlamak için kullanılan bir deyim haline geldi. Bugün Salem geçmişiyle yüzleşmeye ve bu trajik olaylardan ders çıkarmaya çalışıyor. Şehirde bir cadı mahkemeleri anıtı bulunuyor ve her yıl binlerce turist bu karanlık tarihi daha iyi anlamak için Salem'i ziyaret ediyor. Bu özel bölümümüzün sonuna geldik. Salem Cadı Mahkemeleri bize mistisizm ve mantıksızlığın ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren bir örnek. Umarım bu bölüm sizleri tarihimizin bu karanlık dönemini daha derinlemesine araştırmaya teşvik etmiştir. Gelecek bölümde Antik Mısır'daki gizem dolu Sfenks sırlarını ele alacağız. O zamana kadar mistik olaylarla dolu günler dilerim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.